Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte meşhur saya çöreği yapacağız. Böyle kat kat ayrılan, dışı çıtır çıtır olan mükemmel bir çörek. Umarım daha önce denemediyseniz bu tarifle dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Saya çöreğinin hamuru için 500 mililitre oda sıcaklığında süt kullandım. Yani 3 su bardağı klasik su bardaklarla süt olması yeterli. 4 tepeleme yemek kaşığı da yoğurt kullanıyorum. 4 tepeleme yemek kaşığı yeterli. Yani yaklaşık bir çay bardağı dolusu yoğurt kullanıyoruz. İyice çırpıyorum ve çırptıktan sonra da içerisine bir paket kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Bütün bu malzemeleri çırptıktan sonra yavaş yavaş ununu ilave etmeye başlıyorum. Un ölçüsü olarak ben 250 milimlik bardak ölçüsü kullandım. Toplamda 250 milimlik bardak ölçüsüyle 6 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurumuz ele yapışan yumuşak bir dokuda olacak. O yüzden unu yavaş yavaş ilave edelim. Eğer klasik günlük kullandığımız bardak ölçüsünü baza alacaksanız 7 ila 8 bardak arasında değişkenlik gösterebiliyor. Unun markasına, kalitesine göre mutlaka değişkenlik de gösterecektir. O yüzden 4 ve 5. bardağı ilave ettikten sonra diğer bardaklarınızı yavaş yavaş ilave etmenizi öneririm. Özellikle 4 ve 5 bardaktan sonra elinizle yoğurmaya başlayabilirsiniz. Evet, 4. bardağın tamamını ilave ediyorum ve 5. bardak unu da hazırladıktan sonra onun da bir miktarını ilave edip elimle yoğurmaya başlıyorum. 5. bardağın da tamamını kullanacağım. Gerekirse biraz daha un ilave edebiliriz. Dediğim gibi yumuşacık bir hamur olacak, ele yapışan bir hamur olacak. Hemen hızlıca yoğurup toparlayıp size kıvamını göstermek istiyorum. Evet, 6. bardağın yarısını da yine hamurun içerisine ilave edip bu kıvama getirdim. Gayet güzel bir şekilde hamur toparlandı. Şimdi 6. bardaktan geriye kalanı bir kenara ayırdım. O geriye kalan un miktarıyla da masanın üzerinde hamuru toplamaya başlayacağım. Şimdi geri kalan un miktarını masaya serpiyorum ve hamuru üzerine alıp güzelce toparlıyorum. Bu esnada çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamuru toparlamanız yeterli olacak. Hamuru güzelce toparladım. Bakın hala ele yapışıyor. Bu çok önemli. Hamur kesinlikle sert olmamalı. Saya çöreğinde mutlaka yumuşak, ele yapışan bir hamuru elde etmeliyiz. Bakın hala masanın üzerine de yapışıyor. Şöyle bir hamur kartıyla toparladıktan sonra bir beze haline getiriyorum ve 8 eşit parçaya ayırıp artık o bezeleri toparlamaya başlıyorum. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için mutlaka bezelerinizi oluştururken de un kullanın. Çünkü elinize yapışacaktır, masaya yapışacaktır. İşiniz kolaylaşsın diye elinizi mutlaka unlayın. İster elinizde bezeler oluşturun, isterseniz benim gibi böyle bir masa üzerinde de oluşturabilirsiniz. Hızlıca 8 eşit beze oluşturuyorum ve o bezelerin üzerine hafif unlayıp üstüne de bir poşet ve onun üstüne bir bez sererek 10 dakika boyunca dinlenmeye alıyorum. Hamurlar dinlenirken de biz de ara katına süreceğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımını hazırlayabiliriz. Evet, 8 eşit bezemi hazırladım. Şimdi üzerlerine bir miktar un serpiyorum. Poşet yapışmasın diye bunu yapıyorum. Çünkü elimize yapışan yumuşak bir dokusu var biliyorsunuz. Poşeti de örttükten sonra bir de kurulama bezi örtüyorum üzerine. 10 dakika dinlendireceğiz. Başta da belirttiğim gibi. Onlar dinlenirken de 3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı da zeytinyağı karışımı hazırlayacağız. Şimdi öncelikle 3 tepeleme yemek kaşığı tereyağını ocağa alıyorum. Güzelce eridikten sonra yanmasına izin vermeden altını kapatıyorum ve bu esnada yarım çay bardağı zeytinyağı olur, ayçiçek yağı olur. Hangisini ilave etmek isterseniz ondan ilave ediyoruz ve güzelce bir karıştırıp kenara alıyoruz. Bu çok kaynar olmamalı. Bu yağ biraz soğumalı. Yağımız kenarda dinlenirken biz de 10 dakikamızı doldurduk. İlk yaptığımız bezeden hamurlarımızı açmaya başlıyoruz.
İlk bezeyi merdane ile açarak göstermek istedim sizlere. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz ama merdane daha hızlı açıyor. Bunu belirteyim. Büyütmek için de tekrar oklava kullanabilirsiniz daha ince kıvama getirmek için. Şimdi belli bir büyüklükte açıyorum. Ben olabildiğince açtım. Çünkü sofranın üzerine sereceğim bu aşamadan sonra. Açtığım bütün yufkalarımı tek tek sofra üzerine serip ara katlarını o şekilde yağlayacağım ki daha sonra şekil verirken daha kolay olsun. Eğer böyle bir imkanınız varsa sofra üzerine yerleştirip başka bir yerde açarak daha hızlı ve daha pratik bir şekilde çöreğinizi yapabilirsiniz. Evet, yeteri miktarda yufkayı büyüttüm. Şimdi bu yufkayı oklavaya sarıyorum ve sofranın üzerine seriyorum. Sofraya da masa hiç fark etmez. Neresi uygunsa sizin için oraya serelim. Ve serdikten sonra da artık eritmiş olduğumuz, hazırlamış olduğumuz o yağı ara kata sürmeye başlayalım. Her kata sürüyoruz. Son kata kadar 4 kat yapıyoruz zaten. En üst katına sürmüyoruz. Çünkü bir kere daha açma işlemi yapacağız. O yüzden bu esnada çok büyütmenize gerek yok. Gördüğünüz üzere sofranın yarısı kadar açtım ve bir miktar yağ karışımından alıp bu yağı her yere fırçayla güzelce sürdüm. Yağı mutlaka her yerine güzelce sürelim. Yağ değmemiş hiçbir yeri kalmasın ki o kat kat katmer görüntüsünü alabilelim. Yağ sürmek de çok önemli. Böreğin ben bütün aşamalarını tane tane verdim. Umarım çok sıkmıyorumdur sizleri ama detay vermek çok önemli benim için. Gördüğünüz üzere yağı her yere gelecek şekilde sürdükten sonra hemen bu kez de oklavayla ikinci yufkayı açıyorum. Siz dilediğiniz gibi dediğim gibi ister oklavayla isterseniz de merdane ile hamurunuzu dilediğiniz gibi açabilirsiniz. Hangisi hızlı, hangisi pratik geliyorsa sizlere. Evet, ikinci yufkayı da hazırladım. Şimdi bu yufkayı da diğer açmış olduğum yufkanın üzerine seriyorum ve serdikten sonra da o katı da yağlıyorum. Serdikten sonra mutlaka elinizde düzeltin. Büyük ya da küçük olabilir diğerinden. Bu hiç sorun değil. Çünkü aynı boyda birebir açma imkanımız yok. O yüzden elimizde güzelce düzeltelim ve bir kat daha yağ sürdükten sonra diğer yufkalarımızı açmaya devam edelim. Evet, 3 ve 4 diye hızlı hızlı gideceğim. Dediğim gibi sıkmak istemiyorum sizleri. Üçüncü yufka hazır. Üçüncüyü de seriyorum. Her kata güzelce yağın sürüldüğüne, hiçbir yerin yağsız kalmadığına dikkat ediyorum. Hemen üçüncüyü serdim. Onu da yağladım ve dördüncüyü de açıp serdikten sonra hemen böreğimize nasıl şekil veriyoruz, nasıl büyütüyoruz o aşamaya geçmek istiyorum. Evet, dördüncü katı da seriyorum. Dördüncü kat yufkayı da serdikten sonra şöyle elimle güzelce düzeltiyorum ve merdane yardımıyla daha ince bir forma gelene kadar açıyorum. İster merdane ile ister elinizle biraz daha büyütüp inceltebilirsiniz. Böyle katlanmalar olacaktır. Hiç sıkıntı değil. Börek yine de kat kat olacak sonunda ve başında göreceğiniz gibi. Elimden geldiğince büyüttüm ve incelttim. Bu işlemler biter bitmez de yine son kat yağı sürüp hamuru katlamaya başladım. Evet, hamuru artık dıştan içe doğru katlayarak rulo haline getirmeye başlıyorum. Hamuru bu şekilde katlarken sıkmamaya özen gösterelim. Hamuru sıkarsak eğer özellikle sıktığımız zaman ara katlar oluşmayabilir ve hamurlaşır. O yüzden elinizden geldiğince serbest bırakarak düzgün bir şekilde rulo yapmaya çalışın. Rulo yaptıktan sonra kalın olan bölümleri zaten gül formu verirken biraz incelteceğiz. İncelttikten sonra da artık dinlenmeye alacağız. Evet, elimle kalın bölümleri hafif sıkıp hafif uzatarak düzelttim ve gül formu verdikten sonra bir tepsinin içerisine yerleştirdiğim çöreğin üstünü bir poşetle kapatıp üstüne de bez serdim ve bir saat dinlenmeye aldım. O dinlenirken hemen ikinci çöreğin hazırlığına geçiyorum. İkinci çöreği de hızlıca hazırladıktan sonra gül formunu verip onu da dinlenmeye alıyoruz. Tam bir saat dinlenmeli. Bu da çok önemli kat kat olması için. Evet, ikinci çöreğimi de hızlıca hızlandırılmış şekilde gösteriyorum ve onu da dinlenmeye alıyorum. Evet, hızlıca ikinci çöreği de hazırladım. Hatta bu çöreğe yağı elimle sürdüm ve daha güzel bir şekilde açmış oldum. Onu da rulo haline getirip sardıktan sonra
Onu da dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık yarım saat içerisinde bu da hazır olmuş oldu. Şimdi bir saat dinlendirdikten sonra ilk hazırlamış olduğum çörekten başlayarak şekil vermeye başlıyorum. Şimdi bir yağlı kağıt serdim tezgahın üzerine ve çöreği alıp bu yağlı kağıdın üzerine oturtuyorum ve elimle düzleştirmeye başlıyorum. Sonrasında bir miktar da merdane ile düzleştireceğim. Yağlı kağıtta yaparsanız tepsiye alma işlemi çok kolay olacaktır. O yüzden mutlaka yağlı kağıdın üzerinde açın çöreğinizi ki çöreği tepsiye koyarken zorluk yaşamayın. Çöreği yeterince incelttim. Şimdi üzerine bir adet bütün yumurtayı kırıyorum ve çatal yardımıyla çırpıp her yerine güzelce gelecek şekilde sürüyorum. Yumurtayı her yerine eşit orantıda sürdüm. Şimdi çatalla güzelce şekil veriyorum. Dilerseniz vermeyebilirsiniz ama bu şekil kalıcı olacak. Eğer güzelce bastırırsanız çatalı sonra çıktığında zaten başta görselde de gördüğünüz gibi hoş bir görüntüsü oluyor. Hemen hızlıca şeklini de veriyorum ve ısıtmış olduğum fırının içerisine yolluyorum. Çöreğimiz fırına gitmeye hazır. Alt üst ayar fanlı çalışır şekilde 200 derecede fırını öncesinde ısıtmıştım. Şimdi çöreği fırına yolluyorum. 35 dakika boyunca güzelce altını üstünü iyice kızartıyorum. Ve kızarırken de 2 katı olacak şekilde çörek şişecek ve tel tel ayrılacak. Eğer şişmezse bir aksilik var demektir. Ama bu şekilde güzelce kabarırsa böreğinizin içi tel tel kat kat olacaktır. Evet, çöreğim çok güzel bir şekilde kızardı. Altı üstü kızarıp güzelce şişti. Bakın incecik halde koymuştuk ve 2 katı genişliğe ulaştı. Bu demek oluyor ki içi kat kat tel tel oldu. Şimdi birinci çörek pişti. İkinci çöreği de hızlıca hazırlayıp fırına yolluyorum. Ve en son size içinin ve dışının kıvamını göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık bir çörek. Evet, çöreğimiz sıcakken bakın böyle dışı çıtır çıtır ama soğuduğunda biraz daha yumuşak oluyor. Bu kadar çıtır çıtır olmuyor ama çıtırlığını yine de koruyor. İçi de tel tel yumuşacık ve kat kat. Ve gördüğünüz gibi iki çöreğim de artık hazır. Biraz soğuduktan sonra ilk yapmış olduğum çöreği keserek size iç kıvamını göstermek istiyorum. Evet, kat kat tel tel saya çöreğimiz hazır. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat bir katmer edasında. Gerçekten çok güzel bir çörek. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.